Yani Suudi Arabistan'da kadın olmak, Türkiye, İslam. kadınlar da bu şekilde giyinmek zorunda hemen. Yemek. You like? Mesela yakın zamanda Jennifer Lopez geldi, burada konser verdi. Kadınlar kara çarşafla oturuyorlar. How is life in Cidde? Bayağı bir olay oldu yani, çünkü giydiği kıyafetten dolayı. Suudi Arabistan'da sahile geldik. Plajdayız. Bir tane güvenlik görevlisi geldi de burada kamerayla video çekmek yasak. Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Hello, Inam? Back? Okay. Selamünaleyküm. Inam, right? Yes. Okay. Selamlar arkadaşlar. Cidden herkese selamlar, sevgiler. Şimdi taksi çağırdım. Bir tane plaj var burada. Sahil bölgesi var. Oraya doğru yol alacağız şimdi. Hanım ablamız geldi. Bir kadın sürücü. O yüzden arkaya geçmemi istedi. Şimdi şöyle göstereceğim sizlere. Kadın olduğunu nerede anladım? Fotoğraf görmeyince anladım. Yani öyle tahmin ettim. Doğru çıktı. Bu Kerim isminde bir uygulama arkadaşlar. Uber çalışıyor. Kerim ismindeki bu taksi uygulaması çalışıyor. Bu uygulamalardan taksi çağırabilirsiniz. Şimdi ben 17 kilometre kadar bir yol gideceğim. Bakın benim kaldığım yer nerede? Şu arabanın olduğu yerlerde olması lazım. Aynen orada. Burası havalimanı. Hemen havalimanının üstünde şu kısımda insanlar denize giriyorlar arkadaşlar. Burası Kızıldeniz'e bakıyor. Şimdi o tarafa gideceğiz. Bir sahil gezisi yapalım istedim. Suudi Arabistan'da sahilleri gezelim istedim. Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanabiliyorlar. Önceden yasaktı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bunu mümkün kıldı. Şöyle yeni reformlar çıkartıyor kendisi. Vizyon 2030 isminde bir reform paketi hazırladı. Suudi Arabistan'ı modernleştirmeye çalışıyor. Kadınlara yeni haklar veriyor. Bazı yasakları kaldırıyor. Onlardan bir tanesi de kadınların araba kullanması. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'di kadınların araba kullanmasına izin verdikleri yıl. Bu ablamız da biraz önce izin aldım, video çekebilir miyim diye. Tabii ki dedi. Yoksa ilk başta çektiğim videoyu da silecektim. Sağ olsun izin verdi. Kendisi de taksicilik yapıyormuş. İşte Uber uygulaması olsun, o Kerim uygulaması olsun. O şekilde hayatını kazanmaya çalışıyor. You love Turkey? Yes. Musalsel. Nasılsın? Musalsel? Nasılsın? Nasılsın means kif halak. Yeah. How are you? How are you? Do you know anything else about Turkey? No? No. Türkiye hakkında başka ne biliyorsun? Go Turkey. You go Turkey? Yes. İstanbul, Kapadokya. Where did you go? Istanbul. Aha. بعدين Georgia. Ha, Georgia. Yes. Ha, okay. Did you like Istanbul? Yes. Turkey good. Georgia no. You didn't like Georgia. Turkey İslam yani İslam good. Where did you visit in Istanbul? Beyoğlu, Taksim, Galata, Şerika. Şerika. Yes. How many days did you stay? 7. 7 days. Yes. Did you like Turkish food? You like? You like? Yes. Not much. How is life in Jeddah? Expensive or normal? Normal. Normal. Jeddah good. Hava? Hava? Good. Hava sıcak, no good. Sea good. Yes. Sea good.
Şehrin 17-18 kilometre dışına geldik. Buralarda bir yerde İskenderiye sahili vardı. Aslında oraya geldim ben ama kapalıymış orası. Beni Kokuyan ismindeki bu sahile getirdi arkadaş, sağ olsun. Şimdi içeri gireceğiz. Sabah 6 ile akşam 10 arası açık. So I can go and walk and see, that's all. It's free. Okay. Okay, thank you. Arkadaşlar burada böyle bir tane bilet ofisi var. Şimdi şeyi sordum. Giriş ücretsizmiş. Eğer burada oturmak istiyorsanız para ödemeniz gerekiyormuş. Ama kaç para olduğunu anlamadım. Yani bir şey söyledi. Kişi sayısına mı göre değişiyor? Çok çözemedi. Büyük ihtimalle yani bir yer kiralıyorsunuzdur. Böyle mesela 3 sandalye, bir masa, bir tane böyle şemsiye var. Direkt bunun fiyatını ödüyorsunuzdur. Şurada çocuklar için oyun alanı var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Yani oturmak istiyorsanız para ödüyorsunuz. Sadece geldiniz, ziyaret ettiniz, ona para ödemiyorsunuz. Burada çocuklar için böyle bir havuz var ve oyun alanı var. Suudi Arabistan'da sahile geldik. Plajdayız. Cidde'de Kızıldeniz'e bağlanan bir, ne diyeyim, buraya böyle bir körfez gibi bir şey. İç kısma doğru gidiyor. Şuralarda bir yerde bitiyor. Erkekler ve çocuklar şu an yüzüyorlar. Ablalarımız burada oturuyor. Can kurtaran var. Kadınlar kara çarşafla oturuyorlar. Denize giren erkekler ve çocuklar genelde şu an gördüğüm kadarıyla. Zaten ufak bir sahil burası. Bu yol üzerinde böyle birkaç tane sahil var. Buralarda gelip denize giriyor insanlar. Kadınlar da büyük ihtimalle haşama giyip giriyorlardır denize. Çünkü denize girmeleri yasak değil diye biliyorum. Çok da kalabalık değilmiş ama. Bayağı bir rüzgar esiyor yalnız. Tam karşımızdan bayağı bir esinti var. Burada bir aile var. Buradan sonrası da zaten başka bir plaja ait diye düşünüyorum. Evet. Aa bak, şurada bir tane abla denize giriyor. Haşamayla denize girmiş. Erkekler mayo giyip denize girebiliyorlar. Kadınlar da işte belirli kıyafet kuralı var onlar için. O şekilde girebiliyorlar denize. Burası da Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin sahili arkadaşlar. Suyun tadını çocuklar çıkarıyor tabii ki. For example this. 88 for one person. 2 hours. 2 hours, one person, 88 riyal. Yes. For umbrella, table, seat. Yes. 2 hours, 88 riyal. So minimum I can rent 2 hours. Yes. Okay. Şemsiye, masa ve sandalye kiralamak istiyorsanız 88 riyal ödemeniz gerekiyormuş arkadaşlar. 2 saatlik fiyatı o da. Ne kadar yapıyor işte, 23-24 dolar civarı bir şey yapıyor. Burada böyle kahve alabileceğiniz, çay alabileceğiniz yerler var. Burası tuvalet ve banyo. Biraz daha kalabalık olur diye bekledim aslında ama çok da bir kalabalık yok ya. Bir iki aile gelmiş, birkaç böyle münferit gelen var, arkadaş grupları. O kadar. Plajın girişinde kıyafet kuralını bu şekilde anlatmış arkadaşlar. Erkekler böyle şort ve atlet giymek zorunda. Kadınlar da bu şekilde giyinmek zorunda. Hemen üstte de bu kurala uymak zorunludur yazıyor. Yes, should I sit back? Okay. Can I sit front? Okay. Is it okay I make video? Not for, okay, by myself. Thank you. Shukran, thank you. Welcome. Same location? Yes, El Rahma Mosque. Mosque. Yes, please. How are you? I'm fine. Şöyle kemerimizi takalım. Şimdi sahilin oradan yola çıktım arkadaşlar. Burada pek yapılacak bir şey yok. İşte aileler geliyorlar. Serinliyorlar, denize giriyorlar. Sıcakta ben burada yürümek istemedim. Bayağı bir dışarıda kalıyor burası bu arada. Ne kadar? Benim kaldığım yerden 17-18 kilometre dışarıda.
Buraya 40 riyale gelmiştim kaldığım otelden. Ne kadar yapıyor da 10 dolar civarı bir şey yapıyor. Şimdi Kurniş tarafına geçeceğim. Orada güzel bir cami var. Çok güzel bir cami var. Oraya gideceğim. Oradan da sahil tarafını dolaşacağız. Sonra işte merkeze doğru yol alacağım. Devam ediyoruz gezimizde. Buraya da bir şeyler yapıyorlar. Bir tadilat var. Bir inşaat var. Cidde'nin böyle muhtelif yerlerinde inşaatlar görüyorsunuz. Şehir genişliyor. Şehir büyüyor. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Deniz kenarındayız. El Rahma ismindeki camiyi sizlere göstermek istedim. Caminin içerisine gireceğim şimdi. Eğer video çekmeme izin verirlerse göreceğiz. Yani direkt böyle suyun içerisindesiniz. Zaten buradan görüyorsunuz manzarayı. Hatta şöyle biraz daha açılayım. Daha net gözükür. Hemen arka tarafta Formula 1 pisti var. Burada yat kulübü var. Burası Cornish'in başlangıç kısmı. Burada inşaat yapıyorlar. Yeni bir artık rezidans mı yapıyorlar? Farklı tarzda bir şey mi yapıyorlar bilmiyorum. Zenginlerin yaşadığı, takıldığı muhite geldik sayılır. Buradan aşağı doğru inince, yani şöyle sahili de takip edince, devam edince buradan artık zenginlerin yaşadığı yerleri az çok göreceğiz. Cami bu şekilde arkadaşlar. El Rahma Camii. Caminin içinden manzara gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani kim düşündüyse bu konsepti, bunun mimarı kimse, gerçekten tebrik ediyorum. Helal olsun. Bir önceki videoda birazcık sosyal reformlardan bahsetmiştim. Prens Selman modernleştirmek istiyor Suudi Arabistan'ı. Ne gibi reformlar yapmaya çalışıyor? Özellikle kadınlara nasıl haklar veriliyor Suudi Arabistan'da? Bu konuda birazcık araştırma yaptım. Yani Suudi Arabistan'da kadın olmak konu başlığını düşünebilirim bu video için. Bu konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Sabah sahile giderken taksiye bindik. Bir kadın arkadaşımız bizi aldı, oraya götürdü. Orada da birazcık bahsetmiştim. Kadınlara araba kullanma hakkı yeni verilen bir şey Suudi Arabistan'da. Öncesinde kullanamıyordu kadınlar. Bu ne zaman olmuş? Haziran 2018'de kaldırılmış arkadaşlar bu yasak. Yani Haziran 2018'den önce kadınlar araba kullanamıyormuş, yasakmış. Daha sonrasında getirilen yeni bir uygulama, kamusal alanda cinsiyet ayrımını düzenleyen bazı katı kurallar varmış. Bunlar esnetilmiş. Mesela kadınlar spor müsabakalarına, futbol gibi gidebiliyorlar. Erkeklerin de bulunduğu toplu alanlarda bulunabiliyorlar. Hatta bu Türkiye'de de haber olmuştu. Hem kadınların araba kullanması hem de futbol maçlarına gidebilmesi haber olmuştu Türkiye'de, hatırlıyorum ben. Şubat 2018 itibariyle kadınlar bir erkeğin izni olmaksızın kendi iş yerini açabiliyorlarmış artık. Mart 2018'de boşanan Suudi kadınlarının çocuklarının velayetini alma izni verilmiş. Demek ki daha öncesinde çocuklarının velayetini alamıyorlarmış. Temmuz 2019'da Rima binti Bender El Suud ismindeki bir kadın Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak atanmış. Ağustos 2019'da Suudi kadınların erkek rızası olmadan seyahat etmesine, boşanma ya da evlilik başvurusunda bulunmasına izin verilmiş. Bunun dışında Suudi kadın şarkıcılarının konser verebilmesi izni verilmiş. Suudi spor stadyumlarında kadınların yer alması ve iş gücünde kadınların sayısının arttırılması gibi düzenlemeler yapılmış. 2017'den sonra kaldırılan toplumsal hayattaki kıyafetleriyle ilgili düzenlemeler esnetilmiş ve abaya giyme zorunluluğu kaldırılmış diye bir madde
yazdım notlarımın arasına. Yani bir önceki videoda anlattım, artık kadınlar başları açık gezebiliyor. Abaya giyme zorunluluğu yok. Bu kadınlara yönelik direkt olarak esnetilmiş kurallar arkadaşlar. Bunlarla ilgili birkaç not alıp sizlere aktarmak istedim. Yani gerçekten Suudi Arabistan'da özellikle son yıllarda böyle bir ılımlı İslam politikası güdülüyor gibi. Hatta bu konuda Veliaht Prens ulema ile, din adamlarıyla birazcık böyle başı belaya girmiş gibi, yani tartışmalar yaşanıyor. Hani tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar, burası şeriatla yönetilen bir ülke ve bu genç prens 39 yaşında kendisi. Gerçekten böyle radikal kararlar alarak ilerlemeye çalışıyor. Ülkesini mesela turizme açmaya başladı. Onunla ilgili birkaç not aldım. Onları da bahsetmek istiyorum. Nasıl bir not almışım? Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi hükümeti Aralık 2017'de 35 yıllık sinema yasağını kaldırdı diye not almışım arkadaşlar. Ülkede 300'den fazla tiyatro ve çeşitli eğlence tesisinin açılmasının planladığı bildirilmiş. Nisan 2018'de ilk kamu sineması açılmış. Vizyon 2019 reformları çerçevesinde ülkenin çeşitli yerlerinde 2000'den fazla sinema salonu yapılmasına karar verilmiş. Mesela bu çok önemli bir adım Suudi Arabistan için. Ocak 2019'da restoranlarda müzik çalma yasağı kaldırılmış. Artık restoranlarda, gittiğiniz kafelerde müzik duyabileceksiniz Suudi Arabistan'da. Nisan 2019'da kadınların kıyafetlerinin denetlenmesinden, alkol ve müzik denetimlerine, namaz vakitlerinde iş yerlerinin kapatılmasından, cinsiyet ayrımı ile ilgili kuralların uygulanmasından sorumlu ahlak polisi yetkileri kısıtlandırılmış arkadaşlar. Yani Nisan 2016'da ahlak polisinin de yetkilerini kısıtlamışlar. Komedi gösterileri ve profesyonel güreş ve dövüş etkinliklerine izin veren Ulusal Eğlence Otoritesi kurulmuş. Yani baktığınız zaman spor müsabakaları olsun, özellikle futbola çok ciddi yatırım yaptılar. Dünyaca ünlü starları ülkeye getirdiler ki bu bir reklam aslında. Bunu sadece futbol izleme, seyir zevki olarak düşünmeyin. Adam tak diye Cristiano Ronaldo'yu getirtmesine belki teşvik etti kulüpleri. İşte Neymar'ı getirdiler, bir sürü dünya starını getirdiler. Böylelikle bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrildi. Bu ne demek oluyor? Diyor ki bakın biz modernleşiyoruz. Yani belki hiç Suudi Arabistan'la ilgisi olmayan birisi bile artık Suudi Arabistan'daki bu modernleşmeyi görebiliyor bu futbol sayesinde veyahut da diğer spor organizasyonları sayesinde. Mesela yakın zamanda Jennifer Lopez geldi, burada konser verdi. Bayağı bir olay oldu yani, çünkü giydiği kıyafetten dolayı bayağı bir tartışmalara sebep oldu. Eminim bu bütün dünyada yankı uyandırmıştır. Yani bizim internet sitelerine girin, haber sitelerine girin, hepsinde böyle görürsünüz Jennifer Lopez Suudi Arabistan'a gittiği tartışmalar bilmem ne, o haberleri görürsünüz. Yani böyle olaylarla baktığınız zaman Suudi Arabistan için gerçekten büyük bir adım, radikal kararlar. Kendilerini dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar. Modernleşme adımlarını göstermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi Vizyon 2030 bu reform paketiyle Suudi Arabistan artık böyle ılımlı İslam'a geçiyor diyebiliriz. İşte modernliğini herkese göstermeye çalışıyor ve kendi hayatlarını da, buradaki insanların yaşantısını da bir tık böyle, tabii ki İslam'a bağlı yaşamak isteyenler yaşıyorlar ama biraz daha rahat yaşamak isteyenler için bu kurallar onların hayatlarını rahatlatıyor diyebilirim. Yani bu politikaları güdüyor şu an ve gayet de emin adımlarla ilerliyor. Sorry. No. No camera? Yes. No, Okay. no camera, please. Okay, telephone is okay? No problem. Telefon no problem, No camera problem. Yes. Okay. Okay, Okay. thank you. Bir tane güvenlik görevlisi geldi de burada kamerayla video çekmek yasak, telefonla çekebilirsin dedi. Ama şöyle denizi göstererek son birkaç cümlem kalmıştı bu konuyla ilgili, onu bitirmek istiyorum. Sosyal reformlarla ilgili verilen en böyle radikal kararlardan bir tanesi de idam ve kırbaç gibi cezaların hafifletilmesi olmuş arkadaşlar. Ve turistleri ilgilendiren konulardan bir tanesi de bu vize mevzusu. Suudi Arabistan'a geliş videomda nasıl vize alabileceğinizi kapıda vize ve e-vize olarak anlatmıştım. Artık çok kolay. Suudi Arabistan ülkeyi yabancılara açmak istiyor artık. Turist çekmek istiyor ülkesine. Bu yüzden vizeyi de kolaylaştırdı. Kapıda vize alabiliyorsunuz ve elektronik vize alabiliyorsunuz. Bu şekilde ücretini ödüyorsunuz, tabii ki belli bir ücreti var. $110 civarı bir ücret. Bu şekilde Suudi Arabistan'a gelip gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hem kadınlara verilen haklar hem de sosyal reformlar bu şekilde. Bu videoda da bahsetmiş olayım.
Belli bir noktadan sonra sahilden yürüyemiyorsunuz. Kapatmışlar. Böyle yürüyerek yola çıktım ben de. Her yerde bir yüksek bina var ya. Şehrin her yerine, muhtelif yerlerine böyle koca koca binalar dikmişler. Bir sürü inşaat var. Bir sürü. Bayağı bir genişleyecek, kalabalıklaşacaktır diye düşünüyorum Cidde. Sosyal reformlardan ve kadın haklarından bahsettim birazcık. Ama bence halen çağın gerisinde, yani modern çağın çok gerisinde. Belki bizim neslimiz Suudi Arabistan'da nasıl bir gelişme yaşanacak önümüzdeki 30-40 sene, 50 sene içerisinde yani yaşarsak göreceğiz. Ama yakın zamanda çok radikal bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Her şey olabilir. Ama dediğim gibi bence hala şu an özellikle kadın hakları konusunda modern çağın çok gerisinde, yani olması gerekene yakın bile değil. Bizim neslimiz ama görecektir diye umuyorum bazı radikal değişimleri. Güneş inşaatların arkasında kaldı. O kısmı kapatmışlar. Ne güzel deniz kenarından yürüyecektik işte gün batımında. Şu karşıda gördüğümüz yer Luna Park ama kapalı. Burada da bir sürü böyle kafe, restoran var. Fena arabalar var abi burada. Çok feci arabalar var. Aa, Taksim Point restoran diyor. Şansa bak. Çok seviyorlar İstanbul'u. Türkiye'yi de seviyorlar. Gelip gezen de çok. Buradan ucuz çünkü uçuşlar, yani tak diye Cidde'den gidiyor, Riyad'dan gidiyor. Künefe faktörü var karşıda. Sanırım araçlar geliyor, burada duruyor. Take away, al götür. Bu tarafta 3 şerit var, diğer tarafta da 3 şerit var. Bayağı geniş bir alan ayırmışlar caddede. İnsanların yürüme yolu ve bisiklet yolu arkadaşlar. Buradan karşıya geçelim. Cornish'in bu kısmını göstermek istiyorum sizlere. Bak abimiz atladı, yol aldı. Demek ki burada da çok durmuyorlar, atlamak gerekiyor. Feci arabalar var ya vallahi. Çok pahalı arabalar var. Burada bir gün batımı izleyelim ha. Tam karşımızdan battı güneş. Şahane bir gün batımı izledik. Burası da bayağı kalabalık. Hem balık tutuyorlar hem de böyle gün batımını izlemeye gelmişler.